O karşıda da güzel bir bina var. Irmak kenarına geldik. İyi ki geldik Mesut Başkan. İyi ki geldik. Baş Piskapos. Yok. Psikopat. Piskopas. Bu psikopat çok şerefsiz bir adam. Bunlar başka bir yerde yok. Aydın abi sen nereye getirdin bizi ya? Bamberg Köprüler Şehri. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yerin ismi Rosengarten. Burada tabii biz mum yakmışlar. Biz mum yakmayacağız ama. Dünya Mirası listesine alınmıştır. Burada böcek var tabii. Selam verdi gördüğünüz gibi. Ben de el salladım. Ama suyun rengi biraz yeşil gibi geldi bana. Arkadaşlar hepinize güzel bir Almanya gününden selamlar. Bugün nereye geldik? Bamberg'teyiz. Bamberg'i size tanıtacağız. İyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Böyle gezilerin devam etmesini istiyorsanız bunu yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. 1 milyon abonemize çok az kaldı. 999.990 abone kaldı arkadaşlar. Bamberg'in ırmak kenarına geldik. Gördüğünüz gibi su berrak değil ama idare eder. Ama tertemiz. Havada bomba. Yani buraya fabrika pisliği falan hiçbir şey akmıyor. Yok o değil. Balık dolu içi. Burası Ne güzel. Şelalesi bile var. Evet. O karşıda da güzel bir bina var. Burası Bamberg Altstadt'ı arkadaşlar. Songül abla, Bamberg Altstadt'ına geldik. Mesut Başkan ya. Gerçekten hep bunun şeyini yapıyorduk. Hatırlıyor musun konuşmasını? Hep konuşuyorduk Evet. gelelim diye. Hep Bugüne nasip konuşuyorduk. kısmetmiş. Allah evet bugüne nasip etti. Evet. Hava da çok güzel. Hava da güzel. Çok da beğendim. Gerçekten farklı bir. Ben zaten böyle suların, denizlerin olduğu yeri çok severim yani. Evet. İnsanın içi açılıyor. Evet, evet. Bayağı da geniş bir nehir var burada. Böyle atmosfer olarak da güzel yani. İyi ki geldik Mesut Başkan. İyi ki geldik. Evet. Şimdi hayır o taraftan yürürüz şimdi. Bir daha yapacağız. O sokaktan da yürünür. O şelaleyi görmek için. bu ne? Böyle açıyor galiba. Bayağı derin su. Çok gür. Çok gür akıyor. Aydın abi de bekle. Aydın abi. Gel şu tarafa çekelim. Evet. Burası Küçük Venedik olarak adlandırılıyor. Çekelim aile. Şimdi yavaş yavaş dolaşmaya başlıyoruz. Mesut sen her gittiğimiz yerde bilgi vermeyi unutma. Tamam inşallah. Bu köprü 1917'de yapılmış. Çok yeni değil mi? Tarihi bir şehir için. 600-700 yıllık şehir için. Pardon, karıştırdım pardon. Arkadaşlar burada da bir su akıyor. Ses biraz rahatsız edebilir. Görüyorsunuz böyle güzel kafeteryalar var. Oturup çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Burası kahve için çok ideal bana göre. Evet, Küçük Venedik'te denilen tarihi mistik güzel bir yer. Ayrıca nehrin ortasındaki köprü üzerindeki belediye binası çok güzel hikayesine gelince zamanın Bamberg baş psikolosu belediye binasına arazi vermemiş. Çalışıyor mu? Çalışıyor kayıt. Belediye binası için arazi vermemiş. Halk da nehrin üzerine kazıklar çakarak kendi belediye binasını inşa etmişler. Süper. Yani burası Küçük Venedik demesinin amacı buymuş. Şurada da resmi göster, buradan görürsün. Belediye binası, diğer bütün resmi kurumlar ve halk tarafından yapılmış ve nehrin üzerine kazıklar çakılarak. Bir numara bunun ismi Die Obere Brücke yani üst köprü. 2 numarada kule var. Arkadaşlar 3 numara nedir? Das Brücken Rathaus. Evet, Rathaus. Köprü belediye binası diyor. 4'te de gördüğünüz gibi oku bunu Berkay. Das Rottmeisterhäuschen. Ne demek? O kadar bilmenize gerek yok. Onu okudunuz yani. Tamam. Evet, buyurun. İleri söyleyin. Baş Piskapos. Yok. Piskepos. Piskipokos. Ne? Piska?
Baş Daha bir psikopas. konuşmayı beceremiyoruz. Tanıtacağım ben. Baş pisi. Baş psikopas. Baş psikopas. Psikop. Psikopas. Psikopas. Psikop. Psikopas. Psikopas. Ne varmış arkasında ha? Baş psikopas. Baş psikopus. Psiko. Evet. Baş psikopus. Baş psikopus. Eğer doğru yazdıysam. Piskopusum. Pisposuk. Psikopus. Bu, Şimdi bak. bak bu Paşa tası ile 5 hastas kayısı hoşafı. Söyle bakalım. bak hadi. Bu baş psikopas çok şerefsiz bir adam. Bunlara Psikopas. verilmemiş bina. Bunlara gitmiş kazıklarla kendi binanı yapmışlar. Ha. Kazıklar üzerine kurmuşlar. Tamam. Bak buralara park edilebilirmiş. Biz illa para verelim diye park saat yere koyduk. Devona diyor ama Mitparkhausweis diyor. Bunlar ceza yer burada. Yok 9'da şey arası. 7 ile sabah. Burası şey. Burada park edenler sabah 7 ile Gezmeyi de buraya görüyor musun? Hangi köprüden geçelim önce? Oo, burası neymiş? İşte bu Bunu şeye söyleyelim. Brückner Rathaus. Heykelici CHP. Heykelici CHP. Para atıyorsun, heykel hareket yapıyor. Gerçek insanı ya. Evet. O zaman gel biraz şu kitaplara... Biz de anlamadık gerçek insan olduğunu belki. Baksana. Mesut. Ben kitaplara bakarken böyle kültürlü bir hava yaratayım yani. Evet. Sen biraz kitapları incele Okay. Yana şöyle düz yamuk. bir de yamuk. He, eve gider. Ama neymiş bu? Ona gerek yok bana. Bamberg'in kitabı. Bamberg'i tanıtan bir kitap. Bunlar hep Bamberg'i tanıtıyor. Bunları böyle okudum. Turistik spotta. Ya bu bizim yediğimiz Bamberg adı buradan mı geliyor? Onların ismi Bamberger. 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 Bak, Bamberger. şunu- şunu- İşte Altes bu Rathaus yapılmış. Bamberg. Şu köprüyü baş psikopos, güzel söyleyeyim ha, baş psikopos izin vermediği için halk yapmış bunu. Bunu, şu köprüyü ve şurayı. Bu birinci köprü, bu ikinci Şöyle köprü. bir yukarıdan görüntü alalım. Şöyle şimdi profilden bir görüntü alalım. Bunlar tabii hepsi metal. Bak hep açık mı görüyor musun yeme içmeleri? Yeme içme hep açarlar ya. Bekle bir. Hier muss Oo. Epey yüksekmiş burası. tutunmak için bak birisi fırsa düşürürse tutunmak için şeyleri var. Skanzayne. Oder irgendwie Kaju-Wettbewerb oder so oluyor ya. Echt? Kayak-Wettbewerb oluyor ya. Öyle bir şey de olabilir. Evet çok güzel. Burası eski belediye binası arkadaşlar. Dış cephesi de böyle resimlerle süslenilmiş. Yukarıda da heykeller var çatıya yakın kısımda. Karşıda yine küçük bir brüke var. Küçük bir köprü var. Nehirin sağ ve sol tarafında da evler. Bu kısımda ağaçlar. Burası da bir heykel. Arkamda gördüğünüz eski belediye binası. Hoş geldin. Başka sakın kayıp olma. Arkadaşlar burada her taraflarda kafeteryalar var. İstediğiniz yerde çay kahve içebilirsiniz. Çay kahve dışında başka meşrubatlar da var tabii. Evet şu karşıda da Balıklı Göl galiba. Ama suyun rengi biraz yeşil gibi geldi bana. Şurada güçsüz adam Evet, yüzsüz adama gidelim. Alt köprü, Untere Brücke. Linke Regnitzarm und Alter Ludwig Donau Main Kanal. Jawohl. Hayır şurada, şunun hikayesi ne ama? Evet, burası arkadaşlar alt köprü. Şu anda Bamberg kurunda Sayın Başkan biraz yorulduğu için Kamerayı değiştirdik. kamerayı elime. Mikrofonu al bari de tam olsun. Mikrofonu ver. Evet şu anda şu ileride gördüğünüz gibi bir vapur gezisi gördük.
Eğer şartları ve saati uygunsa ona binmeyi düşünüyoruz. 11'de var, 12'de var, 1'de var, 2'de var, 3 ve 4'te var. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz tekne turunu sorduk. Saat 2'dekine yetişemedik. Saat 3'te veya 4'tekine bir deneyeceğiz şansımızı. Yaklaşık olarak 80 dakika sürüyor. Yukarıda bulursak yer, yani teknenin üstündeki yer bulursak oraya bineceğiz. Alttakine kimse istemedi. Üstte biraz daha esinti olacağı için orayı istiyorlar. 3'te veya 4'tekine yetişmeye çalışacağız. O zaman daha açıklayıcı bilgi vereceğim. Kişi başı 13 euro ve çocuklar için de 8 euro. Fiyatlar da bu şekilde 80 dakika sürüyor. Tüm kanal boyunca gezdirecekmiş 80 dakika. Şu arkadaşlar da gördüğünüz gibi Oraya bak diyorlar. pardon. Geri gel. Arkaya geç, senin boyun. Az daha düşecektim ya. Evet, şu an selfie yapıyoruz. Tamam. Nerede en büyük baraj yapılıyor şimdi? Nerede? Artvin'de değil mi? Evet. Artvin'deki su gibi burası. Ama bir akıyor Artvin'deki su. Evet. Bamberg'te farklı bir şey tespit ettim arkadaşlar. Bu elektro rolalar var ya, bunlar önden 2 tekerlekli. Bunlar başka bir yerde yok. Şu gördüğün gibi değil mi? Aynen. Yani burada yani ne kadar beceriksiz de olsan düşmezsin. Şimdi bu da neden biliyor musun? Mutlaka. Aydın abi sen nereye getirdin bizi ya? Nesi buradan doğru geçeceğiz lan. Bir tane adam yok buraya gelin. Tamam, arabayla buradan şimdi yürüyerek o köprüden geçeceğiz dedik. Öyle dedik evet. He, bak burada ağaçlıklar var ne güzel, görmüyor musunuz? Yanımıza sabit kalıyoruz. He. Berkay Bey şurayı gösterir misiniz? Biraz önce bahsettiğimiz gemi turunu bu şekilde yapıyorlar. Biz genelde 2'ye yetişebilirdik fakat üst tarafta yer kalmadığı için aşağıda da oturmak istemedikleri için grup olarak bundan vazgeçtik. Saat 3'tekini ve 4'tekini deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi zevkli bir tur oluyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Selam verdi gördüğünüz gibi. Ben de el salladım. Bak o da el salladı. Yani bu niye sallıyor? Evet. İşte burada genellikle kültür turizmi yapılıyor. Şu karşıda gördüğünüz bütün grup Japon turistler. Hepsi şapkalı fotelli. Ve sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Gözlük ve fotoğrafını hiçbiri çıkartmamış gördüğünüz gibi. Şu önümüzdeki bir üçlü grup var. Bunlar da Hindistan'dan gelmiş. Turistik olarak aşırı derecede turistin Yani bu geldiği bir kadar yer. yoğun bir turist ortamı ben Bamberg'de beklemiyordum açıkçası. Ki bir de şunu da hatırlatalım. Bugün tatil. Evet. Yani yarın iş günü. Ama genelde de yani yarın işleri, bazı işleri açık olduğu için yine de bu kadar kalabalık olması ilginç geldi bana. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani Türkiye'den gelen turla gelenlere de Bamberg'in gezmesini tavsiye ediyoruz. Ha, bak belediye başkanı Türkleri çok seviyormuş. Bu da yeni bilgi. Şu karşıda gördüğün kanolar. Berkay gelir misin? Evet, sanırım bunlar bir Ferahin kiralamış galiba kanoları, gezinti yapıyorlar. Yarış yapmıyorlar anladığım kadarıyla, öyle mi Berkay? Evet, yarış değil. Yarış değil, sadece gezinti amacıyla. Fakat bunlar hızlı gidiyor yani. Biz buna binsek devriliriz, boş ver. Biz buna binsek devriliriz yani, o yüzden boş ver. Devrilince tekrar dönmeyi de öğretiyorlar. Ama biz orada boğuluruz. Biz dönene kadar boğuluruz yani. Evet. Şu anda çok kendimi şu anda Türkiye'deki gibi hissettim neyse. Şu sokak. Şu karşıda gördüğünüz evler eski, orayı göster. Karşıda gördüğün evler tarihi çok eskilere dayanıyor ve herhangi bir ekleme, tamirat ön tarafına yaptırmıyorlar, izin vermiyorlar. Yani doğallığı korumak adına. Gördüğünüz gibi bu 1878'lerde yapılmış evler. Yani şu gördüğün evler Venedik'te hemen hemen aynısını görebilirsin. Aynısını. Buraya onun içinde Küçük Venedik diyorlar. Gördüğünüz gibi evin
Şurayı göster, tam karşıyı göster. Çamaşır sermiş adam, orayı göster. Heh. Gördüğün gibi balkonundan çıkmış adam yatak odasından direkt havuza girebilir. Gerçekten Venedik, küçük Venedik. Adam çamaşırını koymuş oradan. Terası var. Terastan suya atlayıp tekrar gidebilir yani. Gördüğünüz gibi çok gerçekten güzel bir görüntü şu anda. Yani yani tahmin etmek istiyorum ama edemiyorum. Şu anda fikrinizi almak istiyorum. Şu evin fiyatı sizce ne kadardır? 5 lira olsun. Yani benim tahminim 1 milyon eurodan aşağı değildir. Şu ev. Gördüğünüz karşıdaki evler. Bunların tamiratına izin vermiyorlar. Ön tarafta hiçbir oynama yapamıyorsun. Bunlara ne diyorlar? Koruma altında. Ama Almancasını söyle. Denkmalschutz. Denkmalschutz. Burası ne binası böyle camları falan tabii demir gitalarla kapatmışlar. Bu tarafa gel. İçinde grad birisi vardır. Acı bu şeymiş. Justiz Wolf Evet Justice şey oluyor. hapishane. Hapishane. Adalet Bakanlığı'na ait bir bina. O zaman Bak orada tel örgüler falan var arka tarafta. İnsanların dibinde hapishane biraz saçma. evet, Yani bu hapishaneye ait bir bina. Yukarıda da tel örgüler görünüyor. Muhtemelen arka tarafta hapishanenin diğer binaları var yani devam ediyor. zaten büyük bir yer. Yani burada tabii tutuklular var mı şu an bilmiyoruz da. Video kontrolü yapılıyor diye yazmışlar. Kuşu altın kafese koymuşlar. Yine de ne demiş? Türkiye. Özgürlük demiş. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Karabalığa bak. Bizim Dalta biliyor. Kimse yok. Belki de fay atak olduğu için çok turist geliyor. Yarın gel, yarın iş günü adam zor. Bu yarı yarıya olur. Yani doğru diyorsun. Çünkü başka türlü gezme imkanı yok milletin. Ha, burası özel. Security adamı bile var bak. Brauerei Keller, Wirtshaus zum Schlenkerler. Family. Genelde İtalyan lokantaları daha fazla. Öyle mi? Dondurma ve lokanta genelde İtalyan isimli. Peki. Burası da büyük kilise. Dom denilen yer Bamberg'de. Çok geniş bir meydan var burada arkadaşlar. Yer olarak da yüksek bir yerde bulunuyor. Şuradan size manzarayı da gösteririm biraz sonra. Bir girişten giriyoruz. Ausgang. Şuradan bir yüksekten bir manzara alalım. Videoyu yayınlamışsın. Çok güzel. Biraz açıp bakayım şimdi. O ne ya? Kaç? Biraz büyük oldu. Yine de. Evet. Burası işte buranın baş psikoposu. Şu karşıda çok güzel bir bahçe var. Kapıdan baksana içeri. Evet. Şurada karşı binanın kapısı var orada. Büyük, geniş. Geçiş var. Orada arkada bir bahçe var. Evet. Ha, bunun içine gireceğiz şimdi. Bir dakika. Buraya bakalım ne yazıyor. Benim zoom var ya. Arkadaşlar şu anda Bamberg Dom'a geldik. Büyük kilise. Birazdan içeri gireceğiz. İçeride biraz çekim yapıp size göstermek istiyoruz. Gözlüğü çıkartalım da. İçerisi karanlıktır. Evet. Tamam. Erkeklerden diyor şapkalarını çıkartmalarını rica ediyoruz diyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şapkayı çıkarttık. En azından serin bir ortam ve de ferah. Yani Burası turistik olmuş iyice bu kilise. Bunlar psikoposlar. Burada tabii biz mum yakmışlar. Biz mum yakmayacağız ama şurada aşağıda aydınlık bir yer var arkadaşlar. bir de burada var. İki tarafta da. O zaman önce bir sağ taraftan inelim bakalım ne var. Aşağıda mahzen bölümüne bir iniyoruz. Burası ne odasıymış böyle? Gel bakayım. Ne var burada içeride? Belki değerli çok eski. Bu biz tatil yapıyoruz ya onun adamı herhalde ölmüş burada. Evet, sağda solda taşlar var. Burası biraz karanlık bir yer. Şurayı kapatmışlar bakalım. Bilmiyorum görüntü tabii Gel bakayım bir. bu karanlıkta nasıl bir görüntü oluyor.
Biraz ışık yapsak. Bunlar mezar. Belli. Mezar mı bunlar Evet, diyorsun? mezarlar. Gördüğün gibi. 1102-1139 arasında yaşamış galiba. Yani 37 yıl. Şeye benziyoruz ya. Devasa bir büyüklüğe sahip. Ne Buranın diyorlar buraya kilisenin büyüklüğüne? dom burası. Dom. Kölner Dom da var. Bu Bamberger Dom. Kilisenin kaç büyüklüğü bura? Çok büyük yani. Bu En az kilisesine 10 bağlı ama bu oturma yönü burası. Yani esas yön bu taraf. Esas yön bu taraf. Arkadaşlar oturup buraya doğru dua ediyorlar Ama Hristiyanlar. orada da aynısı var. Burası günah çıkartmıyor. Maalesef insanoğlu hepimiz günahkarız yani. Peygamberler masum günahsız. Buraya girelim. Şurada var. Acıyor. Piskopos bunun içerisinde, papaz. Sağa sola da demek ki günahkarlar giriyorlar. Anlatıyor günahını. Nasıl hadi pazar günü oluyor galiba. Sadece pazarları mı oluyor? Doğrudur. Şu sağ tarafta bir de müze bölümü var burasının. Burada yine aşağısı var. Buraya inilmiyor. Orada bir kuyu var aşağıda. Eski su kuyusu herhalde. Yine her tarafta oturaklar. Kilise oturakları. Arkadaşlar şu anda Bamberg'de gezmekteyiz. Bamberg, Almanya'nın Bavaria eyaletine bağlı tarihi bir şehir. Regnitz Nehri'nin iki kolu arasında kurulmuş bu şehir. 70 bin nüfusa dayanıyor nüfusu. Ve tarihi dokusu, mimarisi ve kültürel zenginliğiyle çok turistlerin çok ziyaret ettiği bir şehir. 1993 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Burada böcek var tabii. Evet. 1007 yılında Kutsal Roma İmparatoru 2. Henrik tarafından bir piskoposluk merkezi olarak kurulmuş burası. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi 10. yüzyıla dayanan bir şehir burası ve Kutsal Roma İmparatoru 2. Heinrich tarafından bir piskoposluk merkezi olarak kurulmuş. Bamberg piskoposluğu Orta Çağ boyunca hem dini hem de politik olarak çok güçlü bir yapıya sahipmiş. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer Bamberg Katedrali 1237 yılında tamamlanmış olup Romanesk ve Gotik tarzda inşaat edilmiş önemli bir yapı. İçinde 2. Heinrich ve eşi Kunigunden'in mezarları yer almaktadır. Hacı duydun mu beni? Buranın biraz önce gördüğümüz yer 10. yüzyıla kadar uzanıyor. 1007 yılında Kutsal Roma İmparatoru 2. Henrik tarafından bir piskoposluk merkezi olarak kurulmuş. Evet. Ve burada katedral içerisinde biraz önce gördük. Domun içerisinde. 2. Henrik ve eşi Kunigunden'in mezarları varmış. Evet, o aşağı indiğimiz yerde o mezarlar. Bu Kunigunden bizim Kunigunden'le aynı mı acaba? Bilmiyor musun? Evet. Her yerin Kunigunden'i olabilir belki. Güzel bir bahçe yapmışlar tabii. Heykeller de var etrafımızda. Kültür birçok müze ve kültürel yapı da var. Bira kültürü Bamberg Almanya'nın en zengin bira kültürlerinden birisiymiş. Özellikle meşhur Rauchbier, dumanlı bira ile burada üretiliyormuş. Evet, burada sözünü kesiyorum. Değişik güller ekmişler. Her birinin ismini de vermişler. Şurada mesela karizma güller önümüzde duruyor. Pembe olanlar. Etiketlerini koymuşlar. Kokuyor mu bunlar? Yani gül kokar. Eski saray ve yeni saray olarak ikiye ayrılıyormuş. Küçük Venedik olarak da devam ediyor isim olarak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yerin ismi Rosengarten. İsmi Rosengarten olarak geçiyor. Yani gül bahçesi. Yani gül bahçesi. Bak Mesut Başkan gerçekten yani Bamberg'i merak ediyordum ama inanır mısınız? Yani herkesin gelip de görmeyen kişiler için tavsiye ediyorum. Vallahi insan içi açılıyor. Şöyle güzel akarsular, hava güzel. Kendi ortamımız da çok güzel bizim arkadaşlarla sohbetimiz falan. Yani gerçekten iyi ki geldik yani. O yönden çok mutluyum. Teşekkür ederiz sana Buraya da. gelmek isteyenlere ne tavsiye ederiz? Gelmek isteyenler bence çok zaman geçirmeden sıcak havalarda gelsinler.
bu fırsatı kaçırmasınlar. En azından bir tatil günlerini buraya ayırsınlar. Gerçekten atmosferi bir bambaşka yani. İnsan biraz Türkiye'yi de hani anımsıyor, hatırlıyor. Öyle Çok de teşekkür oluyor. ederiz Songül abla duygularını paylaştığın için. Gerçekten biraz daha böyle şey olarak, ortam olarak yani hoşuma gitti. Hiç sanki böyle fay atar falan değil yani. Gayet normal. Gel. İnsanlar dışarıda ki. Yani Yani cıvıl cıvıl burası. evet, bir de açık yer fazla. Şey olarak mesela kafeler, restoranlar açık. Ya da Regensburg'a gidersek gelir önce vapur turu yapar oradan da oraya gideriz. Abi senin dönerci nerede kaldı? Buraya geçtikten sonra 300 metre. Kaç? Ulan 150 ile 300'e çıkmaz. Başkan birisi gel ya. Evet şimdi tekrardan köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da değişik bir köprü daha var arkadaşlar. Yani her taraf köprü. Bamberg Köprüler Şehri. Yani şu köprüye kilit bağlamayı da anlamıyorum arkadaş. Bu ne demek ya? İşte bizim inancımızda yok ama Saçma sapan bir şey. bizim inancımızda yok ama bunların inancında var. Hayır, Demek ki öyle. anlamadım. Dilek ağacı ama niye kitleyip kilitliyorlar? Al sağda solda bütün köprünün bu yan demirleri hep kilitlerle dolu. Evet arkadaşlar şu anda da dondurma yiyor. Döneri yedik karnımız doydu üzerine de tatlı. Tatlıyla son yeri de dolduruyoruz. Tam Eksik dondurma olan yeri. havası. Gerçekten. Hava da güzel. Enfes. Ya yarım saatlik yola geldik böyle yorulduk. Yani Venedik'e gitsek 6-7 saat. Ondan sonra ne yapacağız yani? Nereye gitsek? Venedik ya da başka bir yere. Ama oraya tabii yatılı gidersin ya. Tabii oralar. Denizlerin hakim. Zeus. Tanrıların tanrısı. Yunan mitolojisinde tanrıların tanrısı. Günün sonunda yemeğimizi yedik, tatlımızı da yedik. Şu anda bir mikrofona konuşup içecek faslına geçebilirsek geçeceğiz, geçemezsek Bamberg gezimizi bitireceğiz. Emeğe geçen tüm arkadaşlara katılan, yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Kameramana da. Biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Bak, Adana şeye Allah bak. razı olsun. Hepimizden. Arkadaşlarla çok güzel zaman Kafasında geçirdik. şeye bak. Ne mutlu bize. 1 milyon abonemize çok az kaldı. 999.990 abone kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın. Böyle gezilerin devam etmesini istiyorsanız bunu yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın.